Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek şekil verme telaşına girmeden 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz az malzemeli nefis bir tarifle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Ben tarifimde hazır pandispanya kullandım. 280 gramlık olanlardan. Tabii bunun yerine hazır pandispanya yerine elinizde kalan hazır keklerden ya da evde yaptığınız keklerden de kullanabilirsiniz. Hatta kek yerine bisküvileri ufalayarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Birçok şekilde çeşitlendirilebilecek bir tarif, evinizde olan malzemelere kalmış. Kekin üzerine bir çay bardağından biraz eksik süt ilave ettim. Sütü kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. Üzerine bir çay bardağı kadar parça fındık ekledim. Fındık çok lezzet katıyor. Elinizde varsa kullanmanızı öneririm. Fındık yerine ceviz kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Fıstık kullanabilirsiniz. Sizin kendi tercihinize kalmış farklı malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz. İçerisine çikolata ekleyebilirsiniz. Damla çikolata ekleyebilirsiniz. Yani esasında birazcık uydurma bir tarif bu. Elinizde hangi malzeme varsa onunla çeşitlendirebileceğiniz bir tarif. Ben sadece fındık kullandım. Dediğim gibi siz kendi zevkinize göre farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. Benim eklediğim süt tam olarak yeterli geldi. İstediğim kıvama geldi. Sizler kontrollü bir şekilde ekleyin. Sert olursa çözümü var. Süt ekleyebiliriz ama cıvık olursa tekrar kek eklememiz gerekir. O da elimizde yoksa sıkıntı olur. Onun için yavaş yavaş süt ekleyin. Şekil alacak kıvama geldi. Kıvamını yakından gösteriyorum sizlere. Gayet güzel bir kıvamda. Dilerseniz trüf tarzında elinizi yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz. Fakat ben tek tek şekil vermekle uğraşmak istemedim. Direkt şöyle küçük kare borcamın içerisine streç film geçirdim ve hazırladığım karışımı içerisine aldım ve yerleştirdim. Her yerine eşit bir şekilde dağılacak şekilde. Bu şekilde hazırlamak çok daha pratik oluyor. Sunumu da bence gayet güzel oluyor. Soğuduktan sonra dilimliyorum. Birazdan göreceksiniz son halini. Gerçekten muntazam oluyor. Lezzeti de sunumu da. Her yere eşit kalınlıkta olacak şekilde elimle bastırıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonrasında üzerine streç filmle kapatacağım. Farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Aynı zamanda illa bir borcamda hazırlamanıza gerek yok. İstediğim şekilde düzleştirdim. Üzerine streç film geçiriyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Dilerseniz derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Dondurucudan çıkardıktan bir 5 dakika sonra falan servis etmenizi öneririm. Ben biraz daha yumuşak dokulu bir sunumu olmasını istediğim için buzdolabını da dinlendirdim. Ve servis etmeye yakında benmari usulü çikolata eritmiştim. Bunu krema torbasına alıyorum. Buzdolabı poşetine de alabilirsiniz. Daha rahat bir şekilde almak için şöyle bir bardağın içine geçiriyorum krema torbasını. Ve 60 gram kadar erittiğim sütlü çikolatayı içerisine alıyorum. Sütlü çikolata yerine bitter çikolata da eritebilirsiniz. Krema torbasının içerisine aldıktan sonra şöyle aşağı kısma akıtıyorum çikolatayı. Çikolatam hazır olduktan sonra buzdolabından çıkarttım ben tatlımı. Bunu bir köşeye alacağım, bardağın köşesine. Sonrasında bir makasla ucunu keserek dekore edeceğim birazdan. Şöyle tatlımı açıyorum ve kare bir tabağa alıyorum ters çevirerek. Böyle pratik tarifleri ben çok seviyorum. Tek tek şekil vermeden çok kısa bir sürede hazırladım. Az önce sizler de gördünüz. 5 dakika sürmedi bile. Sonrasında buzdolabında dinlendikten sonra da üzerini dekore edeceğim şimdi. Hemen uç kısmını makasla kestim. Çikolatayı tatlımın üzerine dağıtıyorum. Dilediğiniz şekilde dağıtın. Ben böyle çapraz bir şekilde dağıtmak istedim. Alt kısmı soğuk olduğu için
Çikolatanın ilk tabakası zaten donuyor ama üzerine daha fazla bol miktarda çikolata eklediğim için biraz daha buzdolabında dinlenmeye ihtiyacı var. Üzerine çikolatayı dağıttıktan sonra tekrar buzdolabına kaldıracağım. Tabii ki çikolata tam anlamıyla donmadan eklemek istediğiniz malzeme varsa üzerine ekleyin. Benim yaptığım gibi ben parça Antep fıstığı ekledim. Dilerseniz sade bir şekilde de bırakabilirsiniz ya da parça fındık, ceviz, Hindistan cevizi vesaire de ekleyebilirsiniz. Üzerini de süsledikten sonra buzdolabına kaldırdım. Çok kısa sürede çikolatalar tamamen donacaktır. Çikolatalar tamamen donduktan sonra servis etmek üzere tekrar buzdolabından çıkartabilirsiniz. Şöyle donmuş halini sizlere dilimlemeden önce yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık görünüyor. Görüntüsü gibi lezzetinin de güzelliğini denediğiniz takdirde sizler de göreceksiniz. Şöyle keskin bir bıçakla bölüyorum, dilimliyorum. Dilediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz bu tarifi. Sizlere şöyle yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Birazdan servis ettikten sonra çatalla dilimlerkenki halini de göstereceğim. Yumuşaklığını anlayabilmeniz açısından. Ben buzdolabında dinlendirdiğim için yumuşak dokuda, az önce de belirttiğim gibi. Eğer dondurucuda dinlendirirseniz bir tık daha sert olacaktır. O hali de gerçekten çok güzel oluyor. Bunu da belirtmek istedim. Ben tarifi denediğiniz takdirde beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.